Merhaba Nolmuş TV'nin değerli izleyicileri. Bilimin ve gizemlerin derinliklerine yaptığımız yolculukta yeni bir durağa hoş geldiniz. Bu kanalda dünyamızın ve evrenin en büyük sırlarını, çağlar boyunca insanlığı meşgul etmiş soruları, bilimsel verilerle kadim bilgiyi harmanlayarak ele alıyoruz. Bilinmeyene, duyduğunuz o tarifsiz merakı besleyen, perspektiflerinizi zorlayan ve düşünce ufuklarınızı genişleten içeriklerimizle her zaman yanınızdayız. Eğer siz de bu dijital keşif yolculuğumuzun bir parçası olmak, aklınızdaki sorulara yeni bakış açıları bulmak ve evrenin dokusunu oluşturan karmaşık ağları anlamak istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızla bize katılmayı unutmayın. Unutmayın, sizin desteğiniz bu derinlemesine araştırmaların devam etmesi için hayati önem taşıyor. Ben Sedat ve bugün gezegenimizin en temel koruyucu kalkanlarından birinin, dünyanın manyetik alanının gizemli bir şekilde zayıflayıp genişlediği, adeta çatladığı bir bölgeye odaklanacağız. Güney Atlantik anomalisinin esrarengiz genişlemesi ve bunun ardındaki potansiyel evrensel bağlantılar. Hazırsanız bu derinlemesine incelemeye başlayalım. Dünya, Güneş sisteminin mavi mücevheri, yaşamın yeşerdiği yegane bilinen gezegen. Ancak bu eşsiz yaşamın varlığı sadece uygun sıcaklık ve su gibi faktörlerle açıklanamaz. Aynı zamanda görünmez ancak hayati bir kalkanla, yani gezegenimizin manyetik alanıyla korunur. Bu manyetik alan, bizi uzayın amansız koşullarından, özellikle de Güneş'ten gelen ölümcül yüklü parçacık fırtınalarından, kozmik radyasyondan ve solar rüzgarların tahrip edici etkilerinden koruyan devasa, elektromanyetik bir baloncuktur. Manyetosfer olarak bilinen bu kalkan, olmasaydı, Dünya Mars gibi atmosferini çoktan kaybetmiş, yaşam için elverişsiz, kavrulmuş bir çorak araziye dönüşmüş olabilirdi. Peki, bu hayati kalkanın gücünü kaybetmeye başladığı, hatta adeta çatladığı bir bölge olduğunu söylesek, bilim dünyasının son dönemdeki en büyük merak konularından biri olan Güney Atlantik anomalisi işte tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Dünyanın manyetik alanındaki bu zayıf nokta sadece bilim insanlarını değil, uzay endüstrisini ve hatta küresel güvenliği de yakından ilgilendiren giderek büyüyen bir gizem. Bu anomali, özellikle alçak dünya yörüngesinde seyreden uydular ve uluslararası uzay istasyonu için ciddi riskler teşkil ediyor. Yüksek enerji parçacıklarının bu bölgeden gezegenimize daha kolay nüfuz etmesi, teknolojik altyapımızı tehdit eden potansiyel bir zafiyet alanı yaratıyor. Manyetik alanın bu bölgesindeki yoğunluk düşüşü, gezegenimizin dış çekirdeğindeki erimiş demir okyanusunun dinamik hareketlerinin karmaşık bir yansımasıdır. Bu hareketler, dünyanın derinliklerinde Coriolis kuvveti ve konveksiyon akımlarının tetkisiyle devasa bir jeodinamo motorunu çalıştırır. Ve bu motor, gezegenimizin manyetik alanını üretir. Ancak bu motorun işleyişindeki bölgesel farklılıklar ve düzensizlikler, GEA gibi anomalilere yol açar. Son 11 yıldır Avrupa Uzay Ajansı'nın, ESA'nın Swarm uyduları tarafından toplanan veriler, bu anomalinin sadece var olmakla kalmayıp, aynı zamanda şaşırtıcı bir hızla genişlediğini açıkça ortaya koyuyor. Bu durum, bilim insanlarını, jeofizikçileri ve uzay mühendislerini derinlemesine düşünmeye sevk ediyor. Acaba bu, gezegenimizin jeolojik tarihinde sıkça görülen bir döngünün mü parçası, yoksa daha büyük, küresel bir manyetik değişim sürecinin habercisi mi? Bu soruların yanıtlarını ararken, Güney Atlantik anomalisinin esrarengiz genişlemesini, bunun uzay teknolojileri üzerindeki etkilerini ve dünyanın manyetik alanındaki diğer küresel değişimleri ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Bu yolculukta, bilimin en güncel bulgularından, jeofiziksel modellerden ve kadim zamanlardan gelen jeomanyetik kayıtlardan faydalanarak bu gizemin katmanlarını aralayacağız. Avrupa Uzay Ajansı'nın, ESA'nın, Swarm uydularından elde edilen son 11 yıllık veriler, Güney Atlantik anomalisinin, GAA'nın sadece bir coğrafi tuhaflık olmaktan çıkıp, gezegenimizin manyetik kalkanında ciddi bir zayıflama alanı haline geldiğini gösteriyor. 2014 yılından bu yana bu anomali Avrupa kıtasının yaklaşık yarısı büyüklüğünde devasa bir alanla genişledi. Bu sadece bölgesel bir değişim değil, aynı zamanda küresel ölçekte dikkat çekici bir jeofiziksel olgudur. Anomali artık dünya yüzeyinin yaklaşık %0.9'unu kaplıyor ve bu genişleme süreci manyetik alan yoğunluğunun genel bir düşüşüyle eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.
Özellikle Afrika'nın güneybatısındaki bir bölgede 2020'den bu yana daha da hızlanan bir zayıflama gözlemleniyor. Bu hızlanma, bilim insanları için endişe verici bir işaret olarak kabul ediliyor, çünkü manyetik alanın bu kritik bölgedeki erimesi, uzaydan gelen zararlı parçacıklara karşı korumamızın daha da kırılgan hale geldiğini gösteriyor. Rakamlar da bu endişeyi destekliyor. Anomalinin minimum alan gücü 2014'ten 2025'e kadar 22.430 NT'den 22.094 NT'ye düştü. Bu düşüş ilk bakışta küçük gibi görünse de bu kadar kısa bir sürede gerçekleşmesi, dünyanın derinliklerindeki süreçlerin hızlandığına dair önemli bir kanıttır. Bu zayıflama ve genişleme, dünyanın dış çekirdeği ile manto sınırı arasındaki ters akı yamaları olarak adlandırılan bölgelerle ilişkilidir. Bu yamalar, manyetik alan çizgilerinin normalde dışarı doğru yükselmek yerine çekirdeğe geri döndüğü, adeta bir girdap gibi davrandığı bölgelerdir. Bu ters akı yamaların varlığı ve dinamikleri, jeodinamomuzun karmaşık ve bazen de tahmin edilemez doğasını gözler önüne seriyor. Danivarka Teknik Üniversitesi'nden jeofizikçi Chris Finlay'e göre GAA tek bir homojen blok değil, aksine Afrika ve Güney Amerika yönlerinde farklı şekilde değişen çok katmanlı ve dinamik bir yapıdır. Bu durum, anomalinin altta yatan jeofiziksel süreçlerin sadece tek bir mekanizmayla açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu düşündürüyor. Manyetik alanın bu bölgesel farklılıkları, dış çekirdekteki erimiş demir okyanusunun farklı bölgelerindeki akış hızları, sıcaklık gradyanları ve yoğunluk değişimleriyle doğrudan bağlantılıdır. Dünyanın derinliklerindeki bu devasa okyanus, gezegenimizin manyetik alanının sürekli bir değişim ve evrim içinde olmasına neden olan konveksiyon akımlarıyla doludur. Milyarlarca yıl boyunca süregelen bu dinamik süreç, zaman zaman GAA gibi bölgesel zayıflamalara, bazen de manyetik kutupların tamamen yer değiştirmesine, yani jeomanyetik terslenmelere yol açmıştır. Geçmiş jeolojik kayıtlara bakıldığında, dünyanın manyetik alanının jeolojik zaman ölçeklerinde defalarca tersine döndüğü bilinmektedir. Bu terslenmeler, gezegenin manyetik kutuplarının tamamen yer değiştirdiği, bu süreçte manyetik alanın gücünün önemli ölçüde azaldığı dönemlerdir. GAA'nın mevcut genişlemesi ve zayıflaması, bazı bilim insanlarını gelecekteki bir jeomanyetik terslenmenin ilk işaretleri olabileceği konusunda spekülasyonlara itmektedir. Ancak bu henüz kesinlik kazanmış bir durum değil. Zira manyetik alanın bu tür bölgesel zayıflamaları jeolojik tarihte daha önce de gözlemlenmiştir ve her zaman bir kutup terslenmesiyle sonuçlanmamıştır. Yine de bu durum, gezegenimizin derinliklerinde meydana gelen olayların yüzeydeki yaşam ve teknoloji üzerinde nedenli derin etkileri olabileceğini anlamamız açısından kritik bir öneme sahiptir. Güney Atlantik anomalisinin GAA'nın sürekli genişlemesi ve zayıflaması sadece bilimsel bir merak konusu olmanın ötesinde modern uzay teknolojileri için giderek artan ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor. Güney Atlantik'te alçak dünya yörüngesinde, yani yaklaşık 200 ila 2000 kilometre irtifada binlerce uydu görev yapıyor. Bu uydular küresel iletişimden navigasyona, hava tahminlerinden ve bilimsel araştırmalara kadar pek çok hayati hizmeti sağlıyor. Ancak GA bölgesinden geçerken bu uzay araçları normalden çok daha yüksek enerjiye sahip parçacıklara maruz kalıyor. Dünyanın manyetik alanı, güneşten gelen yüklü parçacıkları ve kozmik ışınları kutuplara doğru saptırarak bizi korurken, GA bölgesindeki zayıflık, bu parçacıkların atmosferin daha alt katmanlarına inmesine izin veriyor. Bu durum, uydu sistemlerinde arızalara, kritik donanımlarda hasara ve hatta geçici kesintilere yol açabiliyor. Örneğin, Uluslararası Uzay İstasyonu, ISS de GA bölgesinden geçerken artan radyasyon seviyeleriyle karşılaşıyor. Astronotlar, bu bölgeden geçerken ek radyasyon korumasına ihtiyaç duyuyor ve hassas ekipmanlar için özel önlemler alınıyor. ISS'deki bilgisayarların ve diğer elektronik sistemlerin bu bölgeden geçerken geçici olarak çalışmayı durdurduğu veya hata verdiği vakalar rapor edilmiştir. Bu durum sadece operasyonel aksaklıklara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadede donanım ömrünü kısaltarak bakım maliyetlerini artırıyor ve görev sürekliliğini tehdit ediyor. Özellikle hassas navigasyon cihazları ve GPS yükleri GA bölgesindeki artan radyasyon nedeniyle performans düşüşleri yaşayabiliyor.
Bu, küresel konumlandırma sistemlerinin doğruluğunu etkileyebilir ve denizcilikten havacılığa, akıllı tarımdan otonom araçlara kadar geniş bir yelpazede güvenilirliğe dayalı teknolojiler için potansiyel riskler barındırır. Uydu operatörleri bu riskleri azaltmak için çeşitli stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor. Bunlar arasında uyduların GA bölgesinden geçişini dikkatle planlamak, geçiş sırasında hassas cihazları kapatmak veya güvenli moda almak gibi operasyonel önlemler yer alıyor. Ayrıca gelecekteki uydu tasarımlarında radyasyona dayanıklı bileşenler kullanılması ve daha gelişmiş zırhlama tekniklerinin entegre edilmesi gibi mühendislik çözümlerine de ağırlık veriliyor. Ancak bu çözümler ek maliyetler ve ağırlık kısıtlamaları getirerek uzay görevlerinin karmaşıklığını artırıyor. GA'nın genişlemesi sadece mevcut uzay altyapımızı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki uzay keşifleri ve derin uzay görevleri için de yeni zorluklar yaratıyor. Mars'a ve Ay'a gidecek mürettebatlı görevler için Dünya'nın manyetik alanının zayıf olduğu bu bölgelerden kalkış ve iniş stratejilerinin yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Bu durum, Dünya'nın manyetik alanındaki bu çatlağın, insanlığın uzaydaki geleceği için nedenle önemli bir faktör olduğunu gözler önüne seriyor. Bu, yalnızca bir jeofiziksel fenomen değil, aynı zamanda teknolojik bağımlılığımızın ve uzaydaki kırılgan varlığımızın bir yansımasıdır. Güney Atlantik anomalisindeki GAA'daki değişiklikler, Dünya'nın manyetik alanının küresel ölçekte yaşadığı daha büyük ve karmaşık dönüşümlerin sadece bir parçası. ESA'nın Swarm uydu verileri, GAA'nın yanı sıra gezegenimizin manyetik alanında başka önemli değişimleri de ortaya koydu. Örneğin, Kuzey Yarımküre'de Kanada üzerindeki güçlü manyetik alanın 2014'ten bu yana küçüldüğü gözlemleniyor. Bu küçülme, Hindistan büyüklüğünde bir alanı kapsıyor ki bu, tektonik hareketlerin yavaş temposu düşünüldüğünde jeolojik ölçekte oldukça hızlı bir değişimdir. Aynı zamanda, Sibirya üzerindeki güçlü manyetik alanın ise Grönland büyüklüğünde bir alan kadar genişlediği belirlendi. Bu bölgesel değişimler, manyetik alanın dinamik doğasının çarpıcı kanıtlarıdır ve Kuzey Manyetik Kutbu'nun Sibirya'ya doğru hızla kaymasını destekleyen önemli veriler sunuyor. Kuzey Manyetik Kutbu, jeolojik tarihte sürekli hareket halinde olmuştur. Ancak son yıllardaki kayma hızı bilim insanlarını şaşırtacak derecede artmıştır. Bu kayış, manyetik alanın küresel yapısındaki dengesizlikleri ve dış çekirdekteki akışkan hareketlerindeki değişimleri yansıtır. Dünyanın manyetik alanı, gezegenin dış çekirdeğindeki erimiş demir okyanusunun dinamik hareketleri tarafından üretiliyor. Bu devasa, dönen metalik sıvı kütlesi, konveksiyon akımları ve Coriolis kuvvetinin etkisiyle kendi kendine işleyen bir dinamo görevi görür. Bu jeodinamo, gezegenimizin manyetik alanını sürekli olarak yeniden şekillendirir, güçlendirir ve zaman zaman zayıflatır. Manyetik alanın gücü ve yönü, dış çekirdekteki bu karmaşık akışların hızına, yönüne ve türbülansına bağlıdır. Ters akı yamaları gibi oluşumlar, bu akışların bazı bölgelerde manyetik alan çizgilerini içe doğru çektiği, böylece yüzeydeki manyetik alan gücünü azalttığı bölgelerdir. GAA'nın bulunduğu bölge, Afrika'nın altındaki manto ile dış çekirdek arasındaki sınırda, özellikle yoğun bir ters akı yamasının varlığıyla karakterize edilir. Bu yamaların mantodaki termal anomalilerle de etkileşime girebileceği düşünülüyor. Bu durum, mantonun derinliklerindeki termal dinamiklerin, çekirdeğin akışkan hareketlerini ve dolayısıyla manyetik alanın yüzeydeki ifadesini nasıl etkileyebileceğine dair karmaşık bir tablo sunuyor. Jeomanyetik kayıtlara bakıldığında, Dünya'nın manyetik alanının gücü ve yapısı, jeolojik zaman ölçeklerinde sürekli olarak dalgalanmıştır. Manyetik kutuplar, gezegenin tarihinde defalarca yer değiştirmiştir. Bu terslenmeler, ortalama olarak her birkaç yüz bin yılda bir meydana gelmiştir. En son büyük terslenme yaklaşık 780 bin yıl önce gerçekleşti ve şu anki manyetik alanın jeolojik standartlara göre oldukça uzun bir süredir kararlı olduğu söylenebilir. Ancak GAA'daki genişleme ve diğer bölgesel değişimler manyetik alanın küresel olarak zayıfladığına ve potansiyel bir terslenmeye doğru ilerlediğine dair işaretler sunuyor olabilir. Bilim insanları bu değişimlerin hızını ve doğasını anlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu süreç sadece dünyanın iç yapısını anlamak için değil, aynı zamanda uzay çağındaki medeniyetimizin geleceği için de hayati önem taşıyor.
Çünkü manyetik alanın zayıflaması veya bir terslenme süreci gezegenimizi uzaydan gelen zararlı radyasyona karşı daha savunmasız hale getirebilir ve teknolojik altyapımızı derinden etkileyebilir. Gezegenimizin manyetik kalkanı, yaşamın köklerini saldığı bu mavi gezegenin en temel ve görünmez koruyucularından biri. Bugün ele aldığımız Güney Atlantik anomalisinin gizemli genişlemesi ve zayıflaması, bu kalkanın dinamik ve yaşayan bir yapı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. ESA'nın Swarm uydularından gelen son veriler, GAA'nın Avrupa kıtasının yarısı büyüklüğünde bir alanla genişlediğini ve manyetik yoğunluğunun azaldığını gösterirken, bu değişimin hızının ve doğasının gezegenimizin düş çekirdeğindeki derin jeofiziksel süreçlerle nasıl iç içe olduğunu gözler önüne seriyor. Bu durum sadece bilimsel bir merak konusu olmaktan öte, alçak dünya yörüngesindeki uydularımız ve uluslararası uzay istasyonu gibi kritik uzay altyapımız için somut ve artan riskler taşıyor. Radyasyon maruziyetinin artması, uydu arızaları ve donanım hasarları gibi olumsuz etkiler, çağımızın teknolojiye bağımlı yaşam tarzı için ciddi tehditler oluşturuyor. Ayrıca Kanada üzerindeki manyetik alanın küçülmesi ve Sibirya üzerindeki alanın genişlemesi gibi küresel manyetik değişimler, Kuzey Manyetik Kutbu'nun hızlanan kayışıyla birlikte manyetik alanın bütününde devam eden büyük bir evrime işaret ediyor. Bu değişimler, milyarlarca yıldır gezegenimizin derinliklerinde işleyen jeodinamo motorunun karmaşık dansının bir yansımasıdır. Dünyanın manyetik alanının geçmişteki terslenmeleri ve gelecekteki potansiyel değişimleri hakkındaki sorular, bilimsel araştırmaların en ön sıralarda yer almaya devam ediyor. GAA, bu büyük bilmecenin sadece bir parçası, ancak bize gezegenimizin iç işleyişi hakkında paha biçilmez ipuçları sunuyor. Bu gizemli genişleme, dünyanın manyetik kalkanının çatlayıp çatlamadığı sorusuna kesin bir yanıt vermese de, gezegenimizin jeolojik zaman ölçeklerinde bile durmaksızın değişen, yaşayan bir organizma olduğunu bize hatırlatıyor. ESA'nın Swarm uydularından gelen son veriler, GAA'nın Avrupa kıtasının yarısı büyüklüğünde bir alanla genişlediğini ve manyetik yoğunluğunun azaldığını gösterirken, bu değişimin hızının ve doğasının gezegenimizin dış çekirdeğindeki derin jeofiziksel süreçlerle nasıl iç içe olduğunu gözler önüne seriyor. Bu durum sadece bilimsel bir merak konusu olmaktan öte, alçak dünya yörüngesindeki uydularımız ve uluslararası uzay istasyonu gibi kritik uzay altyapılarımız için somut ve artan riskler taşıyor. Radyasyon maruziyetinin artması, uydu arızaları ve donanım hasarları gibi olumsuz etkiler, çağımızın teknolojiye bağımlı yaşam tarzı için ciddi tehditler oluşturuyor. Ayrıca Kanada üzerindeki manyetik alanın küçülmesi ve Sibirya üzerindeki alanın genişlemesi gibi küresel manyetik değişimler, Kuzey Manyetik Kutbu'nun hızlanan kayışıyla birlikte manyetik alanın bütününde devam eden büyük bir evrime işaret ediyor. Bu değişimler, milyarlarca yıldır gezegenimizin derinliklerinde işleyen jeodinamo motorunun karmaşık dansının bir yansımasıdır. Dünyanın manyetik alanının geçmişteki terslenmeleri ve gelecekteki potansiyel değişimleri hakkındaki sorular, bilimsel araştırmaların en ön sıralarda yer almaya devam ediyor. GAA, bu büyük bilmecenin sadece bir parçası, ancak bize gezegenimizin iç işleyişi hakkında paha biçilmez ipuçları sunuyor. Bu gizemli genişleme, dünyanın manyetik kalkanının çatlayıp çatlamadığı sorusuna kesin bir yanıt vermese de, gezegenimizin jeolojik zaman ölçeklerinde bile durmaksızın değişen, yaşayan bir organizma olduğunu bize hatırlatıyor. Biz de bu değişimleri anlamaya çalışırken hem bilimin sınırlarını zorluyor hem de kadim bilgilerle modern verileri birleştirerek evrenin dokusunu çözmeye çalışıyoruz. Ne Olmuş TV olarak dünyanın en büyük sorularına ışık tutmaya, gizemleri deşifre etmeye ve bilim, tarih, felsefe, mitoloji ve bilinmeyenin farklı disiplinlerini bir araya getirerek derinlemesine bir bakış açısı sunmaya devam ediyoruz. Gezegenimizin manyetik kalkanındaki bu esrarengiz değişimler gibi konular, insanlığın evrendeki yerini ve teknolojik bağımlılığımızın kırılganlığını anlamamız için hayati önem taşıyor. Bu karmaşık konuyu sizlerle paylaşmaktan onur duyduk. Unutmayın, bilgiye olan açlığınız bu tür araştırmaların devam etmesini sağlayan en güçlü yakıttır. Eğer bu videoyu ilgi çekici bulduysanız, lütfen beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı ve daha fazla derinlemesine içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Her bir yorumunuz, her bir beğeniniz bizim için bir sonraki keşif yolculuğumuzun rehberi niteliğindedir. Bir sonraki bölümde evrenin başka bir gizemli köşesinde buluşmak üzere bilgiyle kalın, merakla kalın ve Ne Olmuş TV'de kalın. Hoşça kalın.